Tamam, yavaş yavaş çek şunu. Bebeğim, bak kaçıracaksın. Gerçekten oldu galiba. Çek. Bağırma, alamadın daha. Tamam. Bağırma. Havaya kaldır hemen, havaya kaldır hemen. Havaya kaldır. Tamam, çok güzel. Bebeğim al. 7000 mildir bu balığı bekliyoruz. Senin hırsın yüzünden kaçırdık balığı. O alacak. Birkaç haftadır üst üste gelen sıkıntılar, sürekli bozulan şeyler bizim de canımızı sıktı. Biz de dedik ki grenadinleri gezerken elimizi hiçbir şeye sürmeyelim. Baköy'den çıktıktan sonra Tobago Keys ilk hedefimizdi. Mercanların arasındaki küçük koylarda günümüzü gün ettikten sonra Union Island'a geçip oradaki yerli insanlarla beraber adanın keyfini sürdük. Galiba ana yelken bandını yine takıldı. Camını açtık. Ana yelkeni bastık. Sonra tepeye kadar çıkmadı. Çıkmayınca hemen salalım dedik. Şimdi gene aşağı iniyor. Hadi bakalım görürüz. Görmemiz gereken bir şeydi bu yani. Orada bir problem olma ihtimali vardı ve var gerçekten. O makaranın değişmesi gerekecek şimdi. Bugün nihayet Tobago Keys'e gidiyoruz. Böyle resiflerin arasında küçük adacıklar. Biz de Karayipler'de ilk defa resiflerin olduğu bir yere gitmiş olacağız. Bugün sadece Cenova var. Çünkü kestiğimiz ana yelken manzara ile ilgili hiçbir şey yapmadık. Artık kanala giriyoruz. Hafif bir stres var. Suyun rengi değişmeye başladı. Derinlikler onun altına düştü. Vallahi elimiz sürekli haritada. Haritasız bu denizleri böyle karışlayanlara helal olsun diyorum. Bir kanal var. Kanaldan içeri girip yukarı çıkacağız. Bir yandan da burada Navionics de aynı şeyi takip ediyoruz. Şuradan girip böyle şu demir alanına gideceğiz. Ve şuraların tamamı resif. Gerçekten efsane bir yer. Ya şimdi adama diyecektin ki şunu mangalda pişirir misin bana?
Not three, no swimming, just three. Yeah. Ne oldu tatlım? Değil mi? Öyle clear weaving. There is no clear weaving. Korkma korkma korkma. Oh, there's another one. Tobago Cave'den şimdi ayrılıyoruz. Yine mercanların arasında tatlı bir seyir yapacağız. Bu kadar mercanın, daha da çok mercanın arasına gireceğiz. Bu kadar mercanın arasına girdiğimizde de ilk seyir olacak. Ömer Hocam, kaçma gel. Ne? Söyle. Nedir kaçak durumları depodan? Depo fena görünmüyor yine artık da kaçıyor yine de çok değil yani. İyi, idare ediyor. Motor seyrinde kaçırmıyor. Yelken seyrinde sancağa yatarsa tekne biraz kaçırıyor. İdare eder. Şimdi şöyle bir rota izleyeceğiz. Hemen aşağıdaki Union Island'a geçiyoruz. Aşağıdaki diyorum çünkü yaklaşık 4 millik bir yol var. Olduğumuz yerde tonozda duruyoruz. Burası milli park. Milli park olduğu için tonoz alıyorsunuz. Kaplumbağalara ve diğer deniz canlılarına ve mercanlara zarar vermemek için. Şimdi buradaki mercanların arasından çıkacağız. Şu an buradayız. İki adanın arasında kanalda tonozda duruyoruz. Şuradan çok ince bir aradan geçeceğiz. Buradaki mercanların reeflerin dışına çıktıktan sonra yine dönüp dolaşıp şuradaki başka bir mercanların içerisine şuraya gireceğiz. Sadece 4 mil gideceğiz dedim ama yine de motoru yukarı alıyoruz. Çünkü iki adanın arasında gene Atlantik'e çıkacağız. Bir haftadır da çok iyi esiyor. Dolayısıyla dalgalar büyük. Botumuz zaten parçalanmak üzere. O kadar da kötü değil aslında. Onun için yine de tekneye alacağız.
Geçen gün balığı kaçırdıktan sonra balık tutmak konusunda daha da motiveyim. En azından şanslı rapalayı buldum. Biliyorum ki bu rapala iş yapıyor. Zaten hissetmiştim çünkü bu rapalayı ilk kullandığımda bir kuş gelmişti oltaya. Dedim tamam, kesin bu balık gibi görünüyor. Hakikaten de balığı tuttu. Şimdi geçeceğimiz kanal 30 metre derinlikte. Bence çok uygun balık tutmaya. Demire para veriyorsun yazmıyor. Bak o tekne demirde. Öndekiler tonozda, arkadakiler demirde. Biz de arkaya demir atalım. Evet. Direkt atalım. Dalga da yokmuş bu arada. Bayağı korunaklı yani. Geniş ya mercan. Günaydın tatlışkom. Bugün Union Island'da manta peşindeyiz. Tobago Keys'te hiç manta görmemiştik. Bence gördüklerimiz Vatos'tu değil mi orada gördüklerimiz? Ama burada dün teknenin çapasına bakmak için daldığımızda manta gördük. Şu karşıdaki küçük adanın oraya gideceğiz. Orada manta arayacağız. İlk önce de Steve'in tekneye gideceğiz. Steve'i de alacağız ama gitmişken biraz da Steve'in tekneye bakalım diyorum. Değişik güzel bir teknesi var. Bizim bu yolculuğa çıktıktan sonra çok gördüğümüz ama öncesinde hiç farkına varmadığımız bir tekne. Size de göstermek istiyorum. Biz Steve'le Mindela'da, Capo Verde adalarında Mindelo Marina'da tanışmıştık. Aynı pontonda teknelerimiz karşılıklı duruyordu. O zaman da birbirimize çok yardımcı olmuş, teknik detaylar üzerine bayağı uzunca sohbet etmiştik. Birbirimizi tekrar Baköy'de bulunca bayağı sevindik. Do you know how much Steve has paid for this boat? No. No. You can't record that. Don't turn off. Cut. I'll just watch. You're still recording, aren't you? Shooting one. Do you like this boat? Yes. Very nice boat. 42? 44. It's an Island Packet 420. Hull number 112. The last one built. Built in Florida. It's an American. American. Ah. The boat before this was a Geno Sunfish, which was a lifting keel. So we could get in, because we lived on the east coast of England, so we could get in the shallow rivers. I just felt I wanted something that was built stronger for going further. The Geno was fast, but the build quality wasn't as good as this. We call it the beige battleship, don't we? Yeah. It can take more than we can take. Yeah, we are the weak link. Being full keel affected reverse? Yes. It's difficult to maneuver in. It can be difficult to maneuver in marinas and such like. We do have a bow thruster, which we use as the last resort if it all goes a bit Pete Tong. Battery group? Batteries, we have one engine start battery, which is in this cabin beside the engine, and then we have 6 100 amp hour batteries under the saloon cushion. We replaced the batteries 2 months ago near us down in St Martin, and we haven't fired up the generator since. We use the inverter. We've got the 3 solar panels on the arch and the 2 on the side which we can turn because of the bimini being in the way. And so these will spin wherever we want. Which motor you have? We have a Yamaha 75 horsepower. Oh, 75. Yeah. Very nice. Yeah. Can we have a look inside? Sure. Wow,
This is a big kitchen. It's a galley. Really big. Really nice. And then you have the aft cabin. Yes. It's very roomy. Yeah. You have chart table. Seat, and then we get access to all the electrics and stuff under there. Main breaker panel. This is so cool. Everything is duplicated. So we have antennas on the mast, and the old antennas are on the arch. So if we ever lose the rig, we can use this. So we have The perfect library. so we have a little table that we just make up for, you know, when we're in port, and then there's more storage in here too. Wow, that's big. Very, yeah. It's huge. And like I said, everything is strong. The thick, everything's solid. In here, it's just Really nice. yeah. And we have it. We have like for all the for the holding tank and for transducers. And you have the tank here in the forward cabin? The tank is under that bed. Under the bed. Under there. More storage. Yeah, we keep the spinnaker in there. And then the heads. So yeah, we have the shower door, all the usual stuff. More drawers, more storage, and here is the anchor locker. Being long keel, it's stable. It's quite fast. If we get plenty of wind, there's not many boats that of this size that come past us, is there? Not many boats surf down 12 knots. It's a Hoyt boom. If I go downwind, I can actually put a preventer on that boom and pull that forward. We sailed across the Atlantic with the staysail on port side, and the jib pulled out on the opposite side, on the starboard side. So we had the two sails, and that allowed the wind to go between the two, so we didn't roll too much. It was a good setup. Buraya girdiğine göre iyi noktaya Ya bizimkilerinki burada. Şuraya koyalım. Yeah, this one light fire. Yeah, it is. Yeah. So these guys now, that's how we drink it here. Oh, it's too strong. Oh, love it. Good for cold. This is how we drink it. Oh, it's too strong. That is strong. Good for the cold weather. Oh, no more. It's enough. It's enough. It's enough. Oh, I'm telling you, the guy on that tree was like animal. But we got nothing with chair too. Only same 61, boy same thing. Yeah, but you don't know that. Boy, you got Ve artık Karayipler'deki seyahatimizin sonuna yaklaşırken Karikava Adası'ndayız. Tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir yer. İnanılmaz keyifli insanların yaşadığı muhteşem bir adaymış. Tyrrell Bay'de diğer teknelerle birlikte demirimizi attık. İhtiyaçlarımızı tamamlamak için yavaş yavaş karada dolanmaya başladık. İlk günümüz bile bizim için muhteşem geçti. İnsanlarla tekrar bir arada olmak, şehir hayatının, kasaba hayatının keyfini çıkarmak başka zevk. Bizim yeşil pasaportumuz var. Vizeye gerek yok deseydin ya. Belki öyledir ya ama yok, bunlar para için Polise alıyor. gitmemiz lazım canım. Polise anlat. Kurasuayla hep karıştırıyorum ya. Kayak.
Güzel yapmış be. Bir şey söyleyeceğim. Dün ben aslında biraz kızdım sana. Niye? Gene tutturdun koylara gitmeyelim, ne Ya yapacağız bebeğim. yalnız başımıza koylarda diye. Ben Yalnız dedim gene başımızda söylenmeye ilgisi yok. başladım. Bütün koylar birbirinin aynı. Neyse Dışarıda ama yemek- benim de hoşuma gitti şimdi. Ya biraz insan görelim. Ha? 10-15 gün kalalım şurada. Zaten vaktimiz var daha, bir ayımız var. Ne bir ay? Bir ay 40 günümüz var daha. Şeye Trinidad'a gitmek için. 150 mil yol yani. 40 günde 150 mil yavaş yavaş gideriz işte. Çok güzel değil mi? Rüzgar sarı güzelmiş. Adam balıkları yakalamış. Yes, you jealous? Oo. Huh? Don't go in the water until you can't swim. So just be in the shop now. No, I'll get over into the shop. Don't go in the water until you can't swim. Yeah, go in the water. Aa, until you benim can't güzel balığımdan da yakalamış, gördün mü? Sevdiğim o yuvarlak balıktan. swim. Oy! Neymiş akşam? Yoğurtlama. Patlıcan, havuç, biber, patates. Her şey var. Biber yok burada ya. Biber var mı? Büyük biberlerden yapıyorum. O İspanya'daki biberler neydi öyle? Küçük. Hı. Çok iyi geldi gerçekten bu. Etten daha lezzetliler diyor. Yanına da ne diyorsun? Rakı mı? Evet. Sorry. Look. Kariyaku'dayız. Gelirken Ömer Hoca'ya dedim ki zaten bir sürü yere gidelim dedim. En sonuna şuradaki adanın oraya demir atalım. Hem şnorkel çok güzelmiş. Hem de takılırız burada dedim. Yok dedi. Ben illa gideceğim, insanlarla sosyalleşeceğim. Sıkıldım koy koy gezmekten dedi. Yalnız burası gerçekten efsane güzel bir yermiş. Belki bir iki gün sonra demiri alıp buraya gelip demir atabiliriz.